모두 날 따라 따라 콧바람 삐뚤바람 Let you up 신바람 Let me up 콧바람 달려 I'm coming 오늘도 running 이제 날 따라와 따라 콧바람 신바람 Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün bu ayki görev videomun bir içeriğini görüyor olacaksınız kanalımda. Ve aslında bu ayki videonun içeriğini okuduğumda bir tık sorguladım. Dedim çok zor geldi bir anda okuyunca. Çünkü bu videoda size şundan bahsedeceğim. Kendi yollarımla Kore kültürünü nasıl yaşıyorum orada olmamama rağmen ya da işte hani o kültürü yaşamak için ne tarz şeyler yapabiliriz içerikli bir video olacak. Benim aklıma gelen birkaç tane yolu sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet, özellikle zaten ilk aklıma gelen ve sizin de muhtemelen kanalımın izleyicisiyseniz eğer dizi ve filmler olacaktır. Bence en güzel yollarından biri de zaten dizi, film ve müzikleri ile olması. Çünkü diğer her türlü şey bizi biraz daha yorabilir ya da maddi tarafıyla alakalı sıkıntıya sokabilir ama dizi ve filmleri özgür bir şekilde izleyebiliyoruz ve kaliteli zamanı geçirmiş oluyorsunuz. Hem de en ince detaylarına kadar gördüğünüz gerek işte Kore'de konuşulan dil, üslup, genel toplumun düşüncelerinin bir yansımasını da görüyorsunuz. Neleri severler, neleri sevmezler, işte ne onlar için daha uygun, aile yapıları nasıl vesaire, bunların hepsini görebiliyorsunuz izlediğiniz zaman dizileri. Ve bu anlamda da benim çok sevdiğim şeylerden biri yani dizi ve filmleri. Bu yüzden de zaten kanalımda bol bol paylaşıyorum. Benim paylaştığım listelerden hem film hem dizi çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Kanalıma abone olup haberdar kalabilirsiniz film ve dizilerden. Bir diğer yol dediğim gibi müzik, şarkılar. Bence bu çok kıymetli bir yol. Çünkü gerek K-pop olsun, gerek Kore'de yapılan diğer şarkılar olsun, her şeyle sizi içine dahil edebiliyor. Zaten bunu en büyük örneğini dünyada şu an görüyoruz. Yani Blackpink, efendim işte BTS, bir sürü gruplar var şu an belki benim bilmem. Stray Kids olsun, işte Seventeen olsun, bir sürü grup. Ben çoğunu bilmesem de var. Ve onlar öyle bir kitle oluşturuyorlar ki insanlar Kore'de olmasa bile o dili öğrenmek istiyor ve onlarla birlik hissediyorlar. Bu çok inanılmaz bir şey ve bu şekilde de bence Kore kültürünü bir şekilde yaşayabiliyorlar. Bu da çok güzel bir örnek olabilir. Ve ben de bunu raplerini dinleyerek yaşıyorum. Kendi adıma nasıl yaşıyorsam onu söyleyeyim ben. Rap şarkılarının sözlerini, bu arada bu da çok yaşamanın yollarından bir başkası. Kore dilini öğrenmeye başlamıştım ben yavaş yavaş. Zaten birinci kurumu bitirdim. Temel düzey yani okuyabiliyorum ama kelime ezberi yapmam gerekiyor gibi bir durumdayım şu anda. O yüzden çok merak ediyorum ve sözleri çeviriyorum. Çevirirken hem dillerine aşina oluyorum, hem cümle yapılarını görüyorum. Hem de bu şekilde onların kültürüyle bir bağlantı kurmuş oluyorum. Bence bu anlamda da bana keyif veriyor gibi geliyor. Ve bu da benim ikinci yolum. Bir diğer yol tabii ki yemeklerini yemek olabilir. Bu da zaten daha önceki videolarımda, onları da yukarıya koyarım ya da yan tarafa koyarım resimlerini. Kore yemeklerini yemek de o kültürü bir şekilde yaşamanızın en güzel yollarından biri. Tabii ki tat olarak, çünkü onlara ait şeyleri deniyorsunuz tamamıyla. Bu benim çok severek yaptığım bir şey. Arkadaşlarımla da çok yapıyorum. Annemle o kadar gitmesek de onunla da gitmişliğimiz var. Bu anlamda bir yol seçebiliriz. Bir diğer yolumuz şunlar olabilir. Eğlence programları.
Daha önce kanalımda bahsetmediğim, benim çok severek izlediğim eğlence formatları var. Running Man çok güzel bir program ve sanırım 13-12 sezon oldu mu olmadı mı bilmiyorum. 10 sezonu var ama daha fazlası da olabilir. Çok eğlenceli. Ünlü isimlerin, piyasada komedyen ve işte oyuncuları düşünün. Ekibinde yer aldığı çok eğlenceli. Yer yer konuk misafirler de ağırlıyorlar ki Blackpink ya da ben onları gördüğüm için hatırlıyorum. GOT7'na da çekmişlerdi bölüm. Böyle ufak sürprizler de olabiliyor ve onları da böyle eğlenceli bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Çok komik bir komedi programı. Bence zevkle izleyebilirsiniz. Ben onları izlediğimde kendimi kaptırıyorum ve gerçekten sanki o an böyle onları canlı izliyormuşum gibi geliyor. Bu da başka bir yol. Ya da başka bir tane daha söyleyeyim hemen. O da çok güzel çünkü. Return of Superman olması lazım. Programın adı öyleydi diye hatırlıyorum. Orada da çok tatlı aileleri izliyorsunuz. Ünlü ailelerin evine kameralar kuruluyor diye düşünün. Onları gözlemliyorsunuz. İşte küçük çocukları zaten oluyor. Bebekleri ya da işte onların aile yapısını ve çocuklarıyla nasıl iletişim kurduğunu birebir görebiliyorsunuz. Ki ben çok eğlenerek izlediğim bir ayrı program o da. Onu izlerken özellikle ailelerin çocuklarıyla iletişimlerini deneyimliyorsunuz bir yandan da birebir. Nasıl öğretiyorlar, nasıl bir işte ne derler, aile terbiyesi diye bir kavram vardır Türkiye'de. Onu nasıl uyguluyorlar, onları çok güzel bir şekilde gördüğünüz programlardan biri. Ve çok eğlenceli. Bebekli olan aileler özellikle, o kadar tatlı bebekleri var ki buraya birkaç tane resim koyarım. Onları izlediğimde de böyle nasıl zaman geçiyor anlamıyorum. 15-20 dakika oluyor bazen videoları. İzledikçe izliyorum. O kadar keyif veriyor ki, çocukları da çok sevdiğim için bir programda onu söyleyebilirim. Bir başka yolsa bence YouTube'dan geçiyor. Yine izleyerek deneyimleyeceğiniz bir şey. O da YouTuber'ları. Gerek kendi ülkenizden oraya gitmiş insanların videoları olsun, gerek orada mesela örnek olarak söyleyeceğim Ruda diye takip ettiğim bir çocuk var aslında. Bebekliğinden beri kanallarına aboneyim ve çok severek izliyorum videolarını. Onun büyümesini görmek de beni çok mutlu ediyor. Hem de videoları çok eğlenceli oluyor. Ailecek geziyorlar, eğleniyorlar. Ruda'nın bütün şeylerini izledik aslında. Rupin diyorlar hatta onlar. Kendi izleyici kitlelerine diyelim. Çok seviyorum mesela, tanımadan, düşünebiliyor musunuz? Çok ayrı bir bağ kurmanızı sağlıyor. Aynı zamanda Ruda'nın aile büyükleri, dedesi, anneannesi, babaannesiyle olan iletişimlerini, kuzenleriyle, yani bunların hepsini gördüğünüz için bir anlamda da o kültürü de görmüş oluyorsunuz. Nasıl bayramlaşıyorlar. İşte ilk mesela çocukların 1 yaş doğum günü için çok ayrı bir organizasyon yapılıyor. Bunların hepsini ben o kanaldan öğrendim. Ve neler yapıldığını da öğrendim mesela. Bu anlamda çok güzel oluyor bu YouTube içeriği üretenler diyelim. Bir tane de çok tatlı bir çifti takip etmeye başladım. Çok yeni. Onlar da güzel örneklerden biri olabilir. Ya da yine dediğim gibi benim için Türkiye'den gitmiş, orada yaşayan YouTuber'lar o kültürü deneyimlememde biraz daha yardımcı oluyor. Çünkü onlardan duyuyorum ya da çektikleri videoları görüyorum gibi. Benim aklıma bunlar geliyor. Bence orada olmadan maksimum seviyede bunları yapabiliriz diye düşünüyorum. Ya da kendiniz yemekleri pişirebilirsiniz evinizde gibi olabilir. Benim kendi hayatımda uyguladığım ve yaşamaya çalıştığım o kültürü, yollar bu şekildeydi. Umarım videodan zevk almışsınızdır. Bugünlük benden bu kadar. O zaman sevgili dostlarım, bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.